Ben Türkiye'nin mevcut şartlar içerisinde göçmen politikası ile ilgili daha sert, daha radikal kararlar alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü işsizlik, mevcut ekonomik durum ve halkın sosyal durumu hiçbir göçmeni istemiyor. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben ırkçılık, kafatasçılık vesaire yapmıyorum. Keşke Türkiye Almanya kadar zengin bir ülke olsa. Keşke Türkiye Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika kadar zengin bir ülke olsa. Bu insanlara bakabilse. Ama mevcut ekonomik şartlar içerisinde bu insanların hiçbir şekilde Türkiye'de barındırılmaması gerektiğine inanıyorum ben. Bu insanların gelmiş oldukları ülkelerde her kim ki savaşları çıkardıysa, her kim ki bu insanların ülkelerini karıştırdıysa mutlak surette bu insanların bu ülkelere gitmesi gerekiyor. Almanya ise Almanya, Fransa ise Fransa, Amerika ise Amerika. Kim Suriye'yi karıştırdıysa, kim Irak'ı karıştırdıysa, kim sömürdüyse bu insanların da o ülkelere gitmeye hakkı var. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri diyor ki Türkiye'ye aman diyorlar bize gönderme. Al sana 2 lira 3 lira. Arkadaş yeter. 10 milyon insan oldu yeter. Hangi birine bakacağız? Hangi birini okula göndereceğiz? Hangi birinin cebine parayı koyacağız? Yeter. Türkiye'nin de ekonomisi belli. Ben tekrar ediyorum. Kesinlikle ırkçılık falan yapmıyorum. Sakın öyle anlaşılmasın. Burada şöyle bir tablo var arkadaşlar. Türkiye'nin artık göçmen kaldıracak bir gücü falan yok. Keşke şartlar müsait olsa da 50 milyon göçmen gelse. Keşke Türkiye'nin ekonomisi Almanya gibi olsa da bu insanlar çalışsalar, daha çok para kazansalar. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda Almanya başta olmak üzere diğer ülkeler göçmenleri niye tutuyorlar? Niye alıyorlar? İşlerine yarıyor. Almanya'da 20 milyonun üzerinde göçmen var. Niye? Çalıştırıyor. İş gücüne ihtiyacı var. Yaşlı bir nüfusu var. Al sana genç nüfus. Al sana iş gücü. İşine yarıyor. İşine yaramasa bir tane adamı kapıdan içeriye sokmaz. Ama Türkiye'nin böyle bir durumu yok ki. Türkiye kendi gençlerine, eğitimli, üniversite mezunu olan gençlerine iş bulamıyor ki. Sorun sokakta çevirin Türkiye'de. Ne yapmak istiyorsun diye gençlere sorun. Özellikle üniversite mezunlarına. Hepsinin söylediği bir şey var. Ben yurt dışına gitmek istiyorum. Neden? Ekonomik şartlar uygun değil. Şimdi böyle bir tablo varken, her evde neredeyse bir işsiz varken göçmenin ne işi var kardeşim Türkiye'de? Şimdi utanmadan, sıkılmadan çıkmışlar Avrupa Birliği ülkeleri diyor ki aman Türkiye'de tutun bize göndermeyin. Kusura bakmayın. Göndereceksiniz. Türkiye'nin göçmenlerle ilgili yanlış bulduğum bir diğer politikası ise şu. Tamam bu kadar insan geldi. Aslında bu kadar insanın gitmek istediği, yaşamak istediği ülke Türkiye değil. Bu insanlar, bu göçmenler, mülteciler Avrupa, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlar. Türkiye'nin ekonomisinden daha iyi bir ekonomi olduğu için. Şimdi bu kadar istekli, gönüllü milyonlarca insan varken bu insanların önünde durmak, bu insanların önünde durmak, bu insanlara gitme demek, set çekmek, kapıları kapatmak bana göre doğru değil. Bu insanların önünü açacaksın. Allah selamet versin diyeceksin. İlk hedefiniz Almanya olsun diyeceksin. Sonra da hangi ülkelere gitmek istiyorsanız onlara gidebilirsiniz diyeceksin. Bu kadar. Türkiye nereye kadar besleyecek kardeşim bu kadar insanı? Nereye kadar bakacak bu kadar insanı? Kendi vatandaşlarına daha iyi şartlarda yaşaması için olanaklar sağlamaya çalışırken üzerine 10 milyon insanı daha getir. Al bu insanlara bak diyen Avrupa'nın, Batı'nın artık Türkiye'den ciddi bir tokat yemesi lazım. Şimdi Türkiye şunu yapıyor. Biraz açıyormuş gibi yapıyor kapıları, kapatıyor. Kardeşim aç. Avrupa Birliği'nden dost falan olacağı var mı Allah aşkına? Siz cevap verin. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen bir ülke. Şimdi yeni bir karar çıktı arkadaşlar. Avrupa Birliği Türkiye'nin üyelik statüsünü düşürdü. Yani artık Türkiye'yi istemiyoruz. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almıyoruz. Açık açık söylediler bunu. Bu açıklamanın bunun anlamı bu. Şimdi hal böyleyken bizim hala
Avrupa Birliği'ne yaranmak gibi bir derdimizin olmaması lazım. Açacaksın kapıyı. Ne kadar mülteci, İranlısı, Afganistanlısı, Iraklısı, Suriyelisi Allah yolunuzu açık etsin diyeceksin. Arkalarından da su dökmeyeceksin ki gelmesinler bir daha. Evet, benim Türkiye'nin göçmen politikasına bakışım bu arkadaşlar. Bu insanlar zaten Türkiye'de durmak istemiyorlar ki. Avrupa Birliği Türkiye'ye 3 kuruş para veriyor. Al bu insanlara bak. Oldu başka. Yanında bir de istiyorsan çay verelim sana. Türkiye sanki açık hava göçmen mülteci kampı. Yeter kardeşim. Bu insanların ülkelerini, petrollerini kim aldı ellerinden? Kim aldı kardeşim? Kim aldı? Ve bu insanlar başta Suriyeliler olmak üzere kardeşim çoğu eğitimsiz. Kusura bakmayın. Almanya mülteci alıyor. Kimi alıyor? Eğitimliyi alıyor, diplomalıyı alıyor. Türkiye'de bulunanların çok büyük bir kısmı eğitimsiz. Çok büyük bir kısmı 50 yıl geride yaşıyor kafa olarak. Türkiye'nin altyapısı yok. Şimdi Almanya mülteci alıyor, göçmen alıyor. Ne yapıyor? Eğitiyor, okula gönderiyor, cebine parayı koyuyor. Yani toplumla entegre ediyor. Kardeşim Türkiye'de öyle bir şey yok ki. Gelen Aksaray'da. Elini kolunu sallayan Mahmut Paşa'da. Nasıl çözeceğiz bu işi? Şimdi Avrupa Birliği diyor ki biz diyor istemiyoruz diyor. Türkiye'de kalsınlar diyor. Oldu başka? Türkiye'nin adını değiştirelim. Mülteci bilmem ne kampı koyalım isterseniz. Olur mu? Böyle bir saçmalık olamaz. Türkiye'nin burada adım atması gerekiyor. Bu Avrupa Birliği ülkelerinden, batıdan medet ummak yanlış arkadaşlar. Yanlış. Bunların eline geçse Türkiye'yi bir kaşık suda boğacaklar zaten. Bu nedir ya? Bu nasıl bir iştir yani? Yeter kardeşim Avrupa Birliği defterini kapatıyorsak kapatalım. Arkadaşlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne falan alınacağı yok. Avrupa Birliği zaten almaz. Alsaydı 1500 sefer alırdı Türkiye'yi. Avrupa Birliği'nin içerisinde o çarçöp ülkeler var. Bulgaristan, Estonya, ondan sonra Moldova bilmem ne, Ukrayna bilmem ne. Türkiye ekonomisiyle, nüfusuyla bu ülkeleri 5'e 10'a katlar. Sen bu ülkeleri alıyorsun, Türkiye'yi almıyorsun. Nasıl olacak? Burada bir Ali Cengiz oyunu var. Türkiye'nin ağzına bir parça bal salıyorlar. Al diyorlar sana 3 kuruş para, takıl. Kardeşim bu 8-10 milyon mülteci 5 yıl sonra 15 milyon olacak. 10 yıl sonra 20 milyon olacak. İş lazım, ekmek lazım, aş lazım. Türkiye'nin ekonomisi bunları doyurabilecek bir ekonomi değil ki. Şimdi konuşuyoruz. Gerçekleri söyleyelim. Türkiye süper. Türkiye'de her şey 10 numara. Böyle bir şey yok. Bu pandemiden sonra Türkiye'deki ekonomik şartlar diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi daha da zora girdi. Tamam büyüyor ekonomi bilmem ne oluyor da halkın cebine bak kardeşim. Asgari ücrette gel geçin, emekli gel geçin, borcu olmayan emekli yok. Bankaya borcu olmayan emekli yok, kredi borcu olmayan emekli yok. Size ben emeklinin durumunu burada 1,5 saat kesintisiz bir şekilde hiç susmadan anlatabilirim çektiği sıkıntıyı. İşçinin durumunu 1,5 saat anlatabilirim. Millet kredi kartının bankaların kölesi haline gelmiş. Şimdi böyle bir tablo varken arkadaşlar vatandaş geçinemezken göçmen, mülteci tamam başımızın üzerinde yeri var. Bir şey demiyoruz. Ama kardeşim evindeki adam aç. Sen sokaktakini doyuruyorsun. Önce evindekini bir doyur. Evinin içerisindekini bir doyur. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Evindeki aç. İş yok, güç yok. Öğretmenler, onlar, bunlar. Bakın hep üniversite mezunları, gençler. İş yok diyor. Ben söylemiyorum bunları. Hiç kimse Türkiye'de işsizlik yok. Bizim göçmen alırsak işler çözülür diyor mu? Hayır. Ama arkadaşlar bu kadar olmaz. Avrupa'ya açacaksın kapıları. Hadi bakalım gazanız mübarek olsun deyip göçmenlere yol göstereceksin. Yeter kardeşim zaten bu insanlar mecbur kalmasa Türkiye'de falan durmazlar. Hiçbiri istemiyor. Mecburuz diyorlar. Başka gidecek yer yok, yurt yok.
Ya bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimiz.